Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Bugün sizinle sanatla terapi ve yaratıcılık üzerine biraz konuşacağız. Sohbet edeceğiz biraz. Sanatla terapi ve yaratıcılık uygulamaları sırasında bazen katılımcının kendisinin bir ürün ortaya koyması istenir. Bazen de üretilmiş bir ürün üzerinden katılımcının çağrışımları beklenir. Onlar üzerinden konuşulur. Bazen tek bir sanat dalıyla çalışma yapılırken bazen de birkaç sanat dalı bir araya getirilir. Yere, duruma, zamana göre, kişinin durumuna göre bu çalışmaların hangisinin olacağı duruma göre bunlar ayarlanır. Yarı yapılandırılmış çalışmalardır bunlar. Önceden aşağı yukarı ne yapacağımız bellidir ama o anki katılımcının veya katılımcıların durumuna göre bu uygulamalar değişimlere uğrayabilir. Ya bir çalışma eklenir ya da bir çalışma anladığımızın üzerinden çıkarılır. Şimdi size hazır üretilmiş bir eser üzerinden sizin çağrışımlarınızı sormak istiyorum. Bunlar benim ürettiğim büstler. Üzerinde bunların şöyle yaklaştırdığımızda camdan maskların olduğunu göreceksiniz. Bunların her bir tane biri. Bunların Murano camdan yapılmış masklar. Bunun yüzünde de var. Şunu da şöyle yakınlaştırayım size. Arkasını çevirdiğimiz zaman içinde de masklar var. Bu erkek, bu kadın. Bunun da içinde başka masklar var. Siz bunlara baktığınızda sizde oluşan çağrışımlar nelerdir? Videoyu durdurarak çağrışımlarınızı yazabilirsiniz. Bunlar üzerine düşünebilirsiniz. Ben bir şey anlatmak istedim bu eserleri yaparken. Benim anlatmak istediğim gibi algılamak durumunda değilsiniz. Sizdeki çağrışımlarını soruyorum. Sizin çağrışımlarınız nelerdir? Önemli olan onlar. Benim anlatmak istediğim değil. Önemli olan sizin çağrışımlarınız. Videonun ilerleyen zamanlarında ben kendi düşüncelerimi, duygularımı, bunları neden yaptığımı, neleri ifade etmek istediğimi size anlatacağım. Bir sanatçı eserini üretirken sanat eseri aracılığıyla kendi duygu düşüncelerini ifade eder. İçinde biriktirdiklerini sanat eseri yoluyla ifade eder bir sanatçı. Sanatçı duygu ve düşüncelerini sanat eseri aracılığıyla ifade ederken hem bir katarsis yaşar hem de eseri aracılığıyla insanlarla uygun bir dille iletişim kurmuş, bunları ifade etmiş olur. Diyelim bir sanatçının içinde öfke var, sinir var, vahşet var. Bunu normal bir şekilde ifade ettiğinde insanlarda rahatsızlık uyanabilir bunlar karşısında. Ama bunları sanat eseri aracılığıyla ifade ettiğinde uygun bir dille, yumuşatılmış bir şekilde ifade etmiş, hem de insanlar tarafından onaylanmış olarak kabul edilebilir. Her izleyiciyle birlikte o eser yeniden var olur, sanatçısından bağımsız olarak yaşamaya devam eder. Sanat eseri de aslında bir dildir. Sanatçının kendi oluşturduğu bir dildir. İngilizce, Fransızca gibi bu dilde sanatçının kendi oluşturduğu dilidir. Yıllar önce gazetede bir yazı okumuştum. Bir yazar evlendikten sonra eşiyle ayrı ayrı evlerde yaşamaya devam ettiklerini, istedikleri zaman bir araya geldiklerini, her ikisinin de kendine göre çevreleri olduğunu, istedikleri zaman istediği şekilde kendi çevreleriyle görüştüğünü ifade ediyordu. Bunu normalde bizim toplumumuzda ifade ettiğimizde birçok kişinin buna itiraz edebileceğini düşünüyorum. Herkes tarafından
bu kabul edilmeyebilir. Bunun gibi bizim toplumumuzun bize empoze ettiği birçok fikir var. Biz bunları kendimiz mi düşünerek ifade ediyoruz, yoksa bizim toplumumuzun empoze ettikleri üzerinden mi konuşuyoruz? Ona bakmak lazım. Aslında biz mi konuşuyoruz? Toplumun dili olarak mı konuşuyoruz? Ona bir bakalım isterseniz. Düğünler şu şekilde olmalıdır. Nişan olmalıdır. Arkadan şu şekilde evlenilmelidir. Şu şekilde bir araya gelinmelidir. Gelinler beyaz gelinlik giyer. Damatlar şunu giyer. Şu şöyle olmalıdır, bu böyle olmalıdır gibi birçok kararımız var bizim. Birçok düşüncemiz var. Diyelim yine iki kişi evlendiler. Erkek evde oturacak, kadın da çalışacak, evin giderlerini karşılayacak. Erkek evde ev işini yapacak, evin gelirini kadın sağlayacak dediğimizde birçok kişi nasıl düşünebilir acaba? Bunun gibi bunları biz kendi kendimize mi karar veriyoruz? Bunları bize toplum mu empoze etti? Toplumun söyledikleri üzerinden mi gidiyoruz? Bugün ben 61 yaşındayım. 61 yaşında herkesten bağımsız olarak mı karar veriyorum? Yoksa toplumun benim üzerimde bıraktığı, benim içimdeki anne babam, benim içimdeki öğretmenim, benim içimdeki arkadaşlarım olarak mı düşünüyorum? Bunlara karar verirken biz kendimiz mi karar veriyoruz? Bizim içimize biriktirdiklerimiz üzerinden mi karar veriyoruz? Bizim içimizde kaç kişi yaşıyor? Görünürde ben olarak görünüyorum ama benim içimde kaç kişi yaşıyor? Kaç kişinin tartışması var? Hangileri galip geliyor? Hangileri üzerinden karar veriyoruz? Bir kişi 40 yaşından sonra 3 çocuğu varken üniversiteye gitmeye karar verebilir mi? Bunu yaparken birçok kişinin eleştirilerini göğüsleyebilir mi? Bu yaştan sonra sen ne yapacaksın gibi düşüncelerin etkisinde kalabilir mi? Bunları göğüsleyebilmek gerçekten zor. Birçok kararımız için bizim üzerimizde toplumun etkisi var. Ben de bu eserlerimde onu dile getirmeye çalıştım. Bazıları beynimizin içinde, iyice diplerde, bazılarının farkındayız, bazılarının farkında değiliz. Bunlara karar verirken biz hangimiz olarak karar veriyoruz? Anne babamız olarak mı karar veriyoruz? Kendimiz olarak mı karar veriyoruz? Bu içimize biriktirdiğimiz kişiler bizim görmemizi, işitmemizi de engelleyebiliyor. Bazen konuşmamızda kadının ağzında başka bir mask var. Bazen konuşmasını da engelleyebiliyor. O içine biriktirdiği, kimi biriktirdiyse artık onlar görmesini, duymasını, konuşmasını engelleyebiliyor. Kendimize bir dönüp bakalım. Bizi kimler nasıl etkilemiş? Bizim kararlarımız üzerinde kimlerin etkisi var? Biz bağımsız düşünebiliyor muyuz? Düşünemiyor muyuz? Belki bunları bildiğimizde daha özgürleşmiş olacağız. Belki yine etkisinde kalacağız ama biz bunu bilerek tercih etmiş olacağız. Bizim üzerimizde şöyle etkiler de var. Ama ben şunu şöyle yapmayı tercih ediyorum gibi bilinçli bir şekilde tercihimizi yapmış olacağız. Belki o zaman bağımsızlaşırız, o zaman özgürleşiriz. Bütün kararlarımızı farkına varmadan verdiğimizde özgürleşmiş olmuyoruz. Her ne kadar bağımsızmış gibi, karar veriyormuşuz gibi görünse de karar verenler bizim içimize biriktirdiklerimiz. Hepiniz bir içinize
Dönün bakın isterseniz sizin kararlarınızı kim veriyor?